belime silah takarak gittim geçen sene. Burası Türk toprağıdır diye Türk bayrağı açtım Zürafa Adası. Bir kaya parçası deyip sakın geçmeyin, Trakya'nın yarısını kaybederiz. Kardak dolayısıyla bir egaydak değildir. Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık kayalıkları içerisinde değildir. Türk toprağıdır. Karasuları 3 mil diye Lozan Anlaşması'nda yazmıyor. Niye yazsın? Ama Türkiye bunlara sahip çıkmıyor falan derseniz çok yanılırsınız. Grup diyorum çünkü gerçekten Adalar Denizi'nde kaç tane ada olduğunu net olarak bilen yok. Çünkü ufacık kaya parçaları bile biliyorsunuz denizin üstünde baş gösterdi mi ada oluyor. 176 adanın ismi bilinmesine rağmen resmi olarak açıklanmadı. YZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün aslında önümüzde haritalar açık ve biraz daha hep gündemimizde olan ama biraz da detaylandıracağımız bir kısım var bu konuda. Adalar Denizi'ndeki mevcut gerilim ve yükselen tansiyonu aslında biraz yorumlayacağız ama Egaydak meselesi de var. Hem bilmeyenler için nasıl bir bölgeden bahsediyoruz, bu ismin anlamı tanımı nedir, nasıl yorumlayabiliriz? Evet, şimdi bu çok önemli. Mavi Vatan Yasası da çıkacağı için bu konuların aslında kamuoyumuz tarafından iyi bilinmesi ve neden denizlerin çok önemli olduğunu, aslında Adalar Denizi'nde, yani biliyorsunuz müfredatta da değişildi, atalarımızın söylediği gibi Ege Denizi yerine Adalar Denizi diyoruz. Adalar Denizi'nde durum nedir, ne gibi Yunanistan talepleri vardır? Bu çok önemli bir husustur. Şimdi bunların en temel meselesi de Egaydak dediğimiz konudur. Egaydak, egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık kayalıklar demektir. Şimdi birisi diyebilir ki, ya ne olacak, bir kayalık mı konuşuyorsunuz amiralim, Doğukan diyebilir. Halbuki öyle değil. Konu bir vatan toprağı meselesidir. Bir düşünün, deniz hukukunda şöyledir. Bir kaya parçası şu kalemin ucu kadar denizin üstünde baş göstersin ve sürekli bu kadarlık yeri, yani açıkta kalsın, denizin üstünde kalsın. Adalar Denizi'nde karasuları 6 mil, yani yaklaşık 11-11,5 kilometredir karasuları. Bu kalem ucu kadar kayanın başı 11,5 kilometre yarıçaplı alanı vatan toprağı yapar. Bu ne kadardır biliyor musunuz? Şu kalem ucu kadar gördüğünüz yerin vatan toprağı yaptığı yer köyleriyle birlikte bir Gemlik ilçesi büyüklüğündedir. Yani mesele bu kaya parçası değildir. Bu kaya parçasının etrafında ne kadar alanı karasularıyla vatan toprağı yaptığıdır. Bunun içerisine hiç kimse giremez. Hiç kimse o 11,5 kilometre yarıçaplı alana giremez. İzinsiz. Orasının her şeyi ana karadaki toprak neyse karasuları da o demektir. Peki yani haritadaki dağılımı, yansıması nedir bu kaya parçalarına dair? Evet. Şimdi bu şu demek. Egaydak konusu. Egaydak. Şimdi bazıları bilmez. Bizim bazı meslektaşlarımızda bile bu karışıklık vardır. Ege zannederler Egaydak. Hayır. Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık, kayalık demektir Egaydak. Ve bu nasıl ortaya çıkar? Şimdi açıklık getirmemiz lazım. Çok iyi oldu bu konu. Egaydak konusunu ortaya koyan 2 tane anlaşma vardır. Birisi Lozan 1923, diğeri 1947 Paris Barış Anlaşması. Lozan Anlaşması'nın 6, 12, 13, 14, 15 ve 16. Paris Barış Anlaşması'nda 13. 14. maddesi bunu ifade eder. Paris Barış Anlaşması, yani hangi adalar devredilmiştir. Şimdi 1923 Lozan Anlaşması'nda karasuları 3 mil idi. Efendim bazıları diyor ki şimdi karasuları 3 mil diye Lozan Anlaşması'nda yazmıyor. Niye yazsın? Niye yazsın kardeşim? Bir anlaşmada karasuları 3 mildir, hava sahası 3 mildir, bilmem 5 mildir, 6 mildir diye yazar mı? Böyle bir şey olur mu? Bu zaten kendisinden kaynaklanıyor. Neden? Anakaranın 3 milindeki adaların 3 mili devamlı Lozan'da geçiyor. Dolayısıyla karasularının 3 mil olduğu çok net, zaten buradan anlaşılıyor. Hadi onu da anlamadın. O zaman 1936 yılında Yunanistan karasularını 6 mile çıkartıyor. Demek ki Lozan'da 3 milmiş. 3 milden 6 mile çıkartıyor. Şimdi 3 milken Lozan Anlaşması'nda 2 kısım vardır. Eksik bilinen husus da budur. Türkiye'de bazıları Egaydakların sadece Türkiye'nin 3 mili içerisindeki adalar olduğunu zanneder. Halbuki öyle değildir. Lozan Anlaşması'nda şunu der. İsmen Yunanistan'a ve İtalya'ya devredilen adalar. Şimdi Lozan'da
bakın Lozan'da bu adalar, şu aşağıdaki adalar İtalya'ya, bu yukarıdakiler Yunanistan'a verilmişti. Ve burada diyor ki bu ismen Yunanistan'a ve İtalya'ya devredilen adalar ve buna bağlı adacıklar 3 mil içerisindeki onlar İtalya ve Yunanistan'a verilmiştir. Bunun dışında Türk anakarasının 3 mili içerisinde kalan şuralar yani şuralar şu kahverengi yerlerin içerisinde kalan bütün adalar Türkiye'ye verilmiştir. Şimdi bizim bazıları sadece buraya bakar. Der ki ya kardeşim bizim bu 3 milimizde adalar var. Bu adalar bizimdir. Doğru. Diğerlerini bilmez ama. Ve onun içinde 18-20 adamız işgal edildi derler. 18-20 adamız. Halbuki konu o değildir. Evet, Türkiye'nin ana karasının 3 mili içerisindeki adalar Yunanistan'a ve İtalya'ya verilmemiş olanlar Türkiye'ye aittir. Bu bir. Egaydağ'ın birinci kısmı. Egemenliği Yunanistan'a devredilmemiştir. Başkasına da devredilmemiştir. 2. Bu 3 milin dışında Adalar Denizi'nin tümünde ve Doğu Akdeniz'de ismen devredilen adaların karasuları olan o tarihte 3 mili dışındaki adalar ne oldu peki? Bunlar devredildi mi Yunanistan'a? Hayır. Efendim Türkiye bunların hepsinden vazgeçmiştir. Nereye vazgeçmiştir? Kimin lehine vazgeçmiştir? Yazıyor mu bir yerde? Sahipsiz ada olur mu? Sahipsiz ada olur mu? Türkiye vazgeçtiklerini zaten orada Lozan Anlaşması'nda belirtmiş. Hangilerini Yunanistan'a verdim, hangilerini İtalya'ya verdim. Bunları teker teker saymış. Peki o zaman şunlar ne? Şunlar işte şu maviler var ya. İşte bunlar Yunanistan'a ya da İtalya'ya verilmemiş olan adalardır. Aslında 20 ada tartışmasının ötesinde bir tartışmadan bahsediyoruz. Tabii. Ve bu 3 mil haritası, Lozan'daki 3 mil haritası. Görüyor musunuz? Açık deniz alanları ne kadar fazla? 1936'ya kadar. Şimdi 1936'ya geldiğimizde şimdi onu da görelim. Bakın ne kadar genişken bu alanlar, yani hepimizin burada uçak gezdirebildiği, balık avlayabildiği alanlar ne kadar geniş görüyor musunuz? 3 milden 6 mile çıkartınca Yunanistan bu alanlar ne kadar azalıyor gördünüz mü? Bu alanlar. Bu da 12 mile çıkarttığında buraların hepsi benimdir diyor. Şimdi burada çok önemli bir husus vardır. Bu Egaydaklar, yani egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmiş adacık kayalıklar meselesi aslında en temel meseledir. Yani Yunanistan'la bu adaların kime ait olduğu netleştirilmeden hiçbir konu konuşulmamalıdır. Yani denizlerle ilgili hiçbir konu konuşulmamalıdır. Türkiye'nin ön şartı bu olmalıdır. Demelidir ki Türkiye önce bu adaların kime ait olduğu belirlenecek. Ben kimseye savaşın demiyorum. Kimseye gidin, bu diplomasi böyle bir şeydir. Benim ağzımdan öyle bir şey çıkmaz. Gidin alın bilmem ne yapın falan demiyorum. Ama diyorum ki bu adaların Yunanistan'a devredilmediğini bir liste olarak koyun diyorum. Şimdi bu olay nasıl çıktı biliyor musun? Bu olay Bodrum'da bir Kardak krizi çıktı. Bodrum'un açığında Kardak adaları var. Bu 1996'da oldu. Bilmeyenler için bir kısa açar. Evet, Kardak'ta Figen Akat isimli bir gemi hemen bizim Gümüşlüğün 3,5 mil açığında, yani yaklaşık 6 kilometre civarında açığında her gözümüzle gördüğümüz önümüzdeki bir adadır. 2 tane adadır bu. Kardak adalarıdır. İkiz adalardır bunlar. Bu adanın bir tanesine Figen Akat isimli bir ticaret gemisi karaya oturuyor. Yunanistan geliyor, diyor ki ben kurtaracağım diyor. Burası benim adam. Geminin kaptanı, süvarisi deriz biz ona. Geminin süvarisi diyor ki hayır burası Türk adasıdır. Beni Türk sahil güvenliği kurtaracak diyor. Ve reddediyor. Ve olay krize dönüşüyor. Hakikaten gemiyi kurtarıyorlar ve ondan sonra olay bir ay içerisinde gazetecilerin gitmesi, Yunan gazetecilerin, Türk gazetecilerin gitmesi vesaire. Yunanistan adanın bir tanesine asker çıkartıyor ve Yunan bayrağı dikiyor. Bunun üzerine Türkiye'de çok akıllıca bir hareketle bizim SAT komandolarımız da diğer adaya asker çıkartıyor. O da Türk bayrağı dikiyor. Ve donanmalar karşı karşıya geliyor. Bu esnada bir Yunan helikopteri arıza nedeniyle düşüyor. Ama düşmeden önce Türk fırkateyni diyor ki ben o günlerin şahidiyim. Gel bize in. Bak düşecek. Hani o çatışma anında bile Türkler, yani biz fırkateynin helikopter pistini açıyoruz. Düşmesin, insin diye. Ama Yunanistan müsaade etmiyor.
Hayır, inmeyecek diyor. Ve helikopter düşüyor. O Yunan askerleri de orada ölüyor. Şimdi Türkiye'nin ne kadar barışçı, hani Çanakkale'de de biz centilmendik, her zaman centilmeniz. Ama Yunan'ın inatlığını ve askerlerinin ölümüne nasıl neden olunduğunu da görünmesi lazım. En sonunda tapu kayıtları çıkıyor. Ada hakikaten Türkiye'nin. Muğla'da tapu kayıtları var. Kadastro kayıtları var. Türkiye'nin zaten. Türkiye zaten tereddütsüz orada. 1984 yılında da bu adanın etrafında bir Amerikan balıkçı teknesi Yunan limanına bağlı, işte Amerikalıların da içinde olduğu bir tekne Kardak sularında avlanırken 1984 yılından bahsediyorum. O zaman jandarma botları var. Sahil güvenlik değil, jandarma botları bunları alıyor, tutukluyorlar. Ve Yargıtay Türk karasularına balık avladıklarını tescil ediyor ve ceza kesiyor. Yani bizim bunda bir en ufak şüphemiz yok. Kardak dolayısıyla bir egaydak değildir. Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adacık kayalıkları içerisinde değildir. Türk toprağıdır. Onu bir kere ayrı tutuyoruz. Bunun üzerine zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya diyor ki, Milli Güvenlik Kurulu'nda herhalde söylüyor ki, sonra bu çalışmalar bütün her tarafta başlıyor. Bir çalışma yapmamız lazım diyor. Kardak gibi bizim Yunanistan'a devretmediğimiz adacık kayalıklar nelerdir? Bunun bir çalışması yapılsın diyor. Ve bu çalışmadan önce 1936 yılında zamanın İçişleri Bakanı var, Şükrü Kaya. Şükrü Kaya diyor ki, Şükrü Kaya da bir çalışma yapıyor. 800 tane bu 3 mili içerisindeki 800 tane adacık kayalığa Şükrü Kaya 1936 yılında bayrak dikiyor, tabela asıyor, jandarma kulübesi koyuyor. Zaten Menteşe milletvekili, bu bölgeyi de çok iyi biliyor. Lozan Anlaşması'yla biz bunları devretmedik diyor, buna sahip çıkmamız lazım. Ve hakikaten de sahip çıkılıyor. 800 tanelik bir adaya, böyle yaklaşık 800 kayalığa hep burası bizimdir diye bırakılıyor. Ama 1936'dan sonra, Atatürk'ün ölümünden sonra bu unutuluyor. Ta 1996'ya kadar, 1996'da Kardak krizinden sonra devlet bir talimat veriyor, hükümet diyor ki bir çalışma yapılacak. 40 küsür tane akademisyen bir araya geliyor. Tarihçisi var, hukukçusu var, askeri var, şusu var, busu var. Bunlar yaklaşık 1,5-2 sene boyunca İngiltere'deki arşivleri, Türkiye'deki arşivleri, Yunanistan'da ulaşabildikleri her şeyi, İtalya'dakileri, her şeyi çıkartıyorlar. Ve 152 grup, yani bunlar gruptur. Şu gördükleriniz hep Egaydak'tır. Bunlar 152 grup diyorum çünkü gerçekten Adalar Denizi'nde kaç tane ada olduğunu net olarak bilen yok. Çünkü ufacık kaya parçaları bile biliyorsunuz denizin üstünde baş gösterdi mi ada oluyor. 152 grup ki şu anda sayısı 176'dır. Hem Anadolu'nun 3 mili içerisinde olanlar, Anadolu ve Trakya'nın, hem de 3 mili dışarısında olup da ismen devredilen adaların dışında, 3 milinin dışında olan bütün adacık kayalıkları tespit ediyorlar. Ve diyorlar ki liste çıkartıyorlar. Şimdi buradaki en büyük sorun şu. Bu 176 adanın ismi bilinmesine rağmen resmi olarak açıklanmadı. Tamam mı? Resmi olarak açıklanmadı. Şimdi bunun bir an önce açıklanması lazım. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bile adamızı işgal ettiniz ama bir gün bir gece ansızın geliriz dedi. Şimdi sorsak mesela, desek ki hangi ada desek Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu söylettiremezler. Neden? Çünkü resmi olarak bu liste açıklanmadı. Önce listenin açıklanması ve masaya konulması lazımdı. Yani listeyi açıkladın o zaman bir şey yapmak zorundasın falan değil. Hayır. Bak bu meseleyi halletmeden biz sizinle hiçbir şeyi konuşamayız dememiz lazımdır. Biz de bu 176 tane adanın size devretmediğimiz kanaatindeyiz. Gelin önce bunu kabul edelim, konuşalım. Bunun adı Yunanistan'da gri bölgeler olarak geçer ve Yunanistan'da bütün Dışişleri Bakanlığı sitesinde, Türk Dışişleri Bakanlığı sitesinde, her yerde, gazetelerde, bilmem nerelerde bu kayda geçmiştir. Yani son derece gündemdedir ve en önemli mesele budur. Temel mesele, aslında tek mesele vardır Yunanistan'la Türkiye arasında, budur. Şimdi ben bunu bir kitap halinde görevdeyken yazdım 2018 yılında. Bu kitap aslında Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmıştır ve Türk Tarih Kurumu'nda ilk defa tarihte en fazla sayıda tek baskı yapan ve baskısı bitendir. 20 küsür bin tane basılmıştır. Ve bu birçok baskısı var. Bu ikinci baskısı şu anda. Ve hakikaten burada dikkat ederseniz Yunanistan talepleri yazıyorum. O zaman Ege kullanmıştım.
Ege sorunları. Yani size sorun olarak sunulan şey aslında Yunanistan talepleridir diyorum. Siz talepleri sorun olarak kabul edip masaya oturursanız eğer, o sizin kaybettiğiniz andır. Çünkü konuştuğunuz şey sorun değil, aslında taleplerdir ve o karşı tarafın talebini ne kadar ne zaman karşılayacağınızı söylüyorsunuz demektir. Şimdi ve bu daha sonra Mavi Vatan kitabında, doktrin kitabında, İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası bilimsel yayın olarak yayınlanan ve daha sonra da Türk Tarih Kurumu'ndan, bu Türk Tarih Kurumu'nun genişletilmiş baskısıdır. Buradan yine uluslararası bilimsel kitap olarak çıkmış olan Mavi Vatan doktrin kitabında bu konuların detayları yazar. Ve aynı zamanda Soru ve Cevaplarla Mavi Vatan diye bir kitabımız vardır. O kitapta da bunların hepsi detayıyla yazar. Ve yine adalar, yani gayri askeri statüdeki adalar sorunu nedir, ne değildir diye bir kitapta Sayın Osman Paksüt'le emekli Büyükelçi Anayasa Mahkemesi eski başkan vekiliyle birlikte yazdık. Bu konuların detayları burada yer alır. Şimdi Peki efendim şunu sorsak. Evet. Hem Mavi Vatan yasası da gelirken, kanununda gelirken haritaları üst üste koyduğumuzda aslında üst üste oturan bir harita düzeni bizi karşılıyor ama gerilim noktasında bugünden baktığımız önümüzdeki süreçte nasıl bir gerilim noktasına dönebilir bu süreç? Yunanistan'dan gelen hamle, talep ya da plan ne olabilir? Nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi burada en önemli konulardan bir tanesi şu. Ben Mavi Vatan yasasından umduğum şeyler, tabii yönetmelikler çıkacak. Yasa doldurulacak. Yasa genel hususları içerecek. Ama en azından bu 176 tane adacık kayalığın listesinin açıklanması konusunda, bu konuda çalışmalar yapılması ve bunun bir diplomatik konu edilmesi hususunda umutluyum. Yani bunlar mutlaka bu yasadan sonra ortaya şu veya bu şekilde çıkacaktır. Yani doğrudan ya da dolaylı olarak bunlar ortaya dökülecektir. Tabii Yunanistan Adalar Denizi'nin tümüne sahiplenmek istiyor ve şunu yapmak istiyor. Diyor ki bir de üstüne üstlük, bakın şunlar hep şu gördüğünüz açık renkteki böyle toprak rengi olanlar egaydaklardır. Bu egaydakların karasuları da son derece önemlidir. Yani şunu söyleyeyim. Neden önemli amelelim? Neden önemli onu da söyleyeyim. Egaydakların karasuları, yani şu maviler ne kadar biliyor musunuz? Vatan toprağı yapıyor diyorum ya. 11.770 kilometre kare. Bu ne kadar biliyor musunuz? Trakya Yarımadası'nın yarısı kadar. Yani bir kaya parçası değil. Sakın geçmeyin, Trakya'nın yarısını kaybederiz. Trakya'nın yarısını kaybederiz. O bakımdan ve aynı zamanda buralar Türkiye'nin hükümranlık alanı olur. Hükümranlık alanı. Bu adaların isimlerinin belirlenmesi son derece önemlidir. Neden son derece önemlidir? Çünkü mesela gemi komutanısınız. Değil mi? Buradan geçiş yapacaksın. Burası Yunanistan'a mı ait, Türkiye'ye mi ait? Eğer sen bunun karasularından geçmez isen Yunanistan'a ait olduğunu tescillemiş olursun. Uçak, helikopter. Bunun üzerinden bakın buralar hep Egaydak suları. Egaydak karasuları ve hava sahası. Buradan rahatlıkla uçmuyor, geçmiyor ise şurada da Zürafa Adası vardır. Bakın hani İlker Kaptan vesaire var ya, Zürafa Adası bizim adamızdır. Ben buraya vardır resimleri. Belime silah takarak gittim geçen sene. Burası Türk toprağıdır diye Türk bayrağı açtım Zürafa Adası. Şimdi buralardan eğer rahatlıkla bizim gemilerimiz ve uçaklarımız geçmiyor ise bu Yunanistan'a teslimiyet anlamına gelir. O yüzden bizim gemi komutanlarının, uçak pilotlarının, mutlaka yat kaptanlarının, balıkçılarımızın hepsinin bu listeyi bilmesi ve ona göre hareket etmesi lazımdır. Yoksa biz bunları zaten Yunanistan bunların hepsine böyle sahiplendi, bunları da sahiplenir. Şimdi burada daha da kritik durumunu söyleyeyim. Hani bu Mavi Vatan yasasıyla ortaya nasıl şeyler çıkabilir? Yunanistan'ın zaten şöyle bir niyeti vardır. Yunanistan karasularını arttırmak istiyor. 6 milin üzerine çıkartmak istiyor. Bakın 12 mil değil. Bunun da altını çizelim. 6 milin üzerine 1 santim dahi Yunanistan'ın karasularını arttırmasına Türkiye'nin tahammülü yoktur. Ama Yunanistan 12 mile çıkarttığında bakın 6 millik deniz alanı, 6 milken karasuları, bu mavilikler herkesin ortak alanı. 12 bile çıkarttığı zaman ne kadar kalıyor gördünüz mü? Bir hareket alanı kalmıyor aslında. Bir hareket alanı kalmıyor. Şuradan geçemezsin. Buradan geçemezsin. Bu insanın boğazına sarılmak gibidir yani. Bir devletin boğazına sarılıyorsun demektir. Türkiye burada zaten tepki koymak durumundadır. Koymamasını beklemek anormaldir. Ki sen buraları böyle kapatamazsın. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne Türkiye imzacı değildir. Keza Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde karasuları 12 mildir yazmaz. Maksimum 12 mil olabilirler. Dünyada birçok devlet 3 mil, 2 mil, 5 mil, 9 mil, 8 mil ya da hiç karasuları uygulaması yapmıyor. Yunanistan 12 mil veriyor, ben 12 mil yapacağım. Yapamazsın kardeşim, yapamazsın.
Neden yapamazsın? Bir kere sana öyle bir şey demiyor. Burası yarı kapalı bir denizdir, komşunla anlaşacaksın diyor. 2, 12 mil maksimumdur diyor. 12 mil demek değil bu. 3, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne ben taraf değilim. Türkiye taraf değil, imzacı değil. Sen benim taraf olmadığım, imzacı olmadığım bir anlaşmayı bana dayatamazsın. Ne olur biliyor musunuz? Olacak iş şudur. Türkiye'nin demesi gereken işte şudur. Gel kardeşim, Lozan ikimizin imzaladığı tek anlaşma vardır. İkimiz bunu imzaladık. Diğerleri de var ama ikimizin tek. Bu Adalar Denizi'ndeki statüyü belirleyen anlaşma Lozan Anlaşması'dır. Lozan şartlarına dönelim. Karasuları 3 mil olsun. 3 mil olsun. Ve bu açık alanların hepsini gel birlikte kullanalım. Gel birlikte kullanalım. Niye didişiyoruz? Yunanistan bunu kabul etmez biliyor musunuz? Neden? Çünkü hayır. Türkiye buradan asla istifade etmemelidir der. Bu arada 12 millik karasuları olduğu zaman açık deniz alanı şurası ve şurası kalıyor. Bakın şu alanlar, Egaydaklar niye kıymetli? Bakın bu alanlar Egaydak alanları. Gördünüz mü? Orada da bize aslında Yunanistan'ın oyununu bozucu alanlar buralar. Şimdi bu çok önemlidir. Mesela diyor ki bizim 18 adamız işgal edildi. Bir kere şöyle bir şey var. İşgal demek şu demek. Sen orada Türk bayrağı asılıdır. Türk bayrağını gelir indirirsin. Yerine Yunan bayrağı asarsın. Bu işgaldir. 1923'ten beri. Türk Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Türk bayrağının bir yerden indirilip, bir adadan indirilip Yunan bayrağının asıldığını tarih kaydetmemiştir. Men eder. Bunun yerine, işgal yerine sahiplenme denmesi lazımdır. Çünkü biz bu hukuki gerçekliğe 1936'dan sonra 60 yıl sonra 1996'da tekrar döndük. Şükrü Kaya'dan sonra Güven Erkaya sayesinde döndük. Şimdi burada bu 1996 yılı ne kadar buradaki adalara Yunanistan ve daha öncesinde İtalya sahiplenmeye kalkmıştı. Meis Adası'nın kenarındaki Karaada ve Fenerada vardır mesela. Bunlar Yunanistan'a falan devredilmemiştir. Çünkü Lozan'da biz sadece Meis Adası'nı devrettik. Yani adaları sayar Lozan'da İtalya'ya devredilen adaları sayar bağlı adacıklar der. Ondan sonra da Meis Adası der sadece. Dolayısıyla Meis Adası'na bağlı adacıklar diye bir kavram olmadığı için Karaada ve Fener Adası da Yunanistan'a devredilmemiştir. İtalya'nın da kendisine devredilmeyen adaları alıp Yunanistan'a devretmesi söz konusu değildir. Çünkü 1947 Paris Barış Anlaşması'nda Lozan'a atıfta bulunarak ada devrileri yapılır. O zaman Yunanistan Karaada ve Fener Adası'nı alamaz. Şu anda oraya kulübeler, asker karakolları yapmış durumda, bilmem ne yapmış durumda. Karaada ve Fener Adası Türkiye'nindir. Türkiye'nin değilse bile İtalya'nındır. İtalya bunları devredemez. Ki 1947 Paris Barış Anlaşması'nda Türkiye masada değildir. Türkiye'nin masada olmadığı bir devir butlandır. Çünkü neden? Lozan'ın 16. maddesi kaderlerin yeniden belirlenmesinde Kıbrıs meselesinde olduğu gibi Türkiye'nin masada olmasını gerektirir. Türkiye masada değilse Türkiye'nin daha önce devrettiği adaları alıp İtalya'dan Yunanistan'a verilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ya aslına rücu etmelidir ya da bu adalar İtalya'da kalmış olmalıdır. Şimdi bunların da hepsinin vurgulanması lazımdır. Ama son şey olarak söyleyeyim. 1996 Kardak krizinden sonra özellikle 1997'de neticelenen ama açıklanmayan bu çalışma ki adaların, Egaydakların listesini ben internetten yazdım. Ben biliyorum ama kaynak gösteremiyorum, resmi kaynak yok. Bu iki tane aslında kitaplar vardır. Bu kitaplarda aslında bunların 1997'deki raporlar atıfla Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmıştır yine. Egaydakların listesi vardır. Ama resmi değil bunlar. Yani devletin resmi açıklaması. Ama olsun gayrimeskun yani hiçbir yerleşim açılmamış, hiçbir bina dikilmemiş, hiçbir emare konulmamış adacık kayalıklar Egaydaklara Yunanistan 1996'dan sonra bir tane çivi çakamamıştır. Peki konu nedir? 18 adamız, 20 adamız işgal edildi. Ya daha önceden orada mesela bir jandarma kulübesi varsa, karakolu varsa ya da bir fener varsa yanına bir tane kilise konduruyor mesela. Daha önceden yerleşimi açmış. Şimdi bu Egaydakların arasında belediyeler kurulmuş adalar var. Yunanistan'ın belediyeler kurduğu adalar var. Kendisine devredilmediği halde. Ama Türkiye bunlara sahip çıkmıyor falan derseniz çok yanılırsınız. Ben görevdeydim 2018 yılında. Çok net söyleyeyim. Didim'de hemen şu alanda bakın Kardak 3,5 mildedir. Didim'de Küçük Hurşit Adası'nın o civarda Türkiye'den 38,5 mil ileride sene 2018. Zamanın Başbakanı Binali Yıldırım açıkladığı için açıklıyorum bunu da. Ben Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanıydım o zaman.
Başbakan açıkladığı için açıklıyorum. Tekrar söylüyorum, gazetelerde falan da çıktı ama hatırlatalım. 38,5 mil ileride. Yani yaklaşık 75 kilometre ileride Türk kıyılarında. Küçük Androfogas diye bir ada var Egaidak statüsünde. Yunanlılar gelmişler, askerlerine sivil kıyafet giydirmişler. Bir gece buraya Yunan bayrağı çekmişler akşamüstü. Bundan bizim haberimiz oldu. Biz o gece oraya 2018'den bahsediyorum. SAT komandolarını çıkardık ve oradan Yunan bayrağını indirdik, alıp getirdik. Hala o bayrak saklanır, durur. Yunanistan'dan bu hezimet karşısında Yunanistan'dan öyle bir olay olmadı falan diye ve açıklama yapılmasın falan diye de ricacı oldular. Bilmem ne oldular falan. Ben onların hepsini duydum. Ama Sayın Başbakan o haberler çıkınca o zaman Sayın Binali Yıldırım açıklama yaptı. Dedi ki biz gittik o bayrağı da indirdik, aldık geldik. İşlem yapıldı diye. Yani Türkiye Kardak'tan daha büyük bir operasyonu 38,5 mil ötede, yani Kardağ'ın yaklaşık 11 katı mesafede bu operasyonu yapmıştır. Türkiye'nin kararlılığı nettir ve burada yani ne Yunanistan Karasu'nun 6 milin üzerine bir gıdım çıkartabilir, hiçbir devlet buna tahammül edemez, hiçbir millet, ne de bu Egaidaklar konusu ne de gayri askeri statüdeki adalar konusu unutulur, sümen altı edilir. Bunların hepsi kayıt altındadır, kayıt altında tutulmalıdır. Bu memleketimizin, milletimizin geleceğidir. Yunanistan'la biz barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Lozan dengesine dönülmesini talep ediyoruz. Aslında etmeliyiz. Lozan dengesi barış dengesidir. Karasuları 3 mil olsun. Bazıları diyecek ki karasuları 3 mil olursa biz azaltıyoruz. Bizim adalarımız olmadığı için öyle Yunanistan gibi. Biz karasularını 1 mil arttırdığımızda yaklaşık 7 alan kazanıyoruz, deniz alanı. Yunanistan 1 mil arttırdığında %14 kazanıyor. Bizim 20 katımız. Dolayısıyla bizim hani öyle çekinecek bir durumumuz yok. Yunanistan da çekinmesin. 3 mile dönelim. Açık deniz alanlarını da birlikte kullanalım. Teşekkürler abi. Değerli Sağ olun. katkılarınız için. Ben teşekkür ederim.